İnsanoğlunun en fazla merak ettiği hazineler arasında Nuh'un gemisi, Atlantis uygarlığı ve varlığı tartışılan kutsal kase geliyor. Bu videoda asırlardır aranan ancak hala bulunamayan 5 hazineyi inceleyeceğiz. Bir numara Nuh'un gemisi. Yeryüzünde birçok kayıp medeniyet ve kültür hazinesinin bulunması için her yıl onlarca araştırma yapılıyor. Kayıplar arasında en fazla merak uyandıranların başında Nuh'un gemisi geliyor. Nuh'un gemisini bulmak için çeşitli tarihlerde yapılan birçok araştırma çalışması sonuçsuz kalmasına rağmen halen araştırmacıların en fazla ilgilendikleri kayıplar arasında ilk sırada yer alıyor. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olduğuna inananların sayısı hayli fazla. Resmi kayıtlara göre Nuh'un gemisini aramak üzere 20 Ağustos 1829'da Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşan ilk araştırmacı Alman bilim adamı Frederick Parrot oldu. Parrot, Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda bulunduğunu öne sürerek biri Rus, 6'sı Alman, 7 arkadaşı ile zirveye ulaştıktan sonra dönüşte gemiyi bulamadığını ama izlerine rastladığını iddia etmişti. Ağrı Dağı'na daha sonra da arama tırmanışları gerçekleştirildi. 1916 yılında Vladimir Roskovski adlı bir Rus pilot Ağrı üzerinden uçarken bir gemi kalıntısı gördüğünü iddia etmiş ve konuyu tekrar gündeme taşımıştı. 11 Eylül 1959'da Milli Müdafaa Vekaletine bağlı Harita Müdürlüğü'nde görevli binbaşı İlhami Durupınar da Ağrı Dağı'nın 4000-4500 metre yükseklikten çekilmiş fotoğraflarını incelerken Nuh'un gemisine çok benzeyen bir oluşum var olduğunu ileri sürmüştü. Nuh'un gemisini bulmak amacıyla dağa çıkanlardan birisi de Ay'a ilk ayak basan astronotlardan James Irwin oldu. Irwin ve arkadaşları da Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olduğunu ileri sürerek araştırma yapmış ama gemiyle ilgili somut bir bulgu elde edememişlerdi. 2 numara Kayıp Medeniyet Atlantis. Sular altında kaldığı söylenen efsanevi ada Atlantis'te insanoğlunun en fazla merak ettiği ve bulunması için araştırmacıların çalışma yaptığı en önemli hazinelerden biri olarak dikkat çekiyor. İspanya'nın güney sahilleri, Girit Adası yakınları, Konya, Kıbrıs ile Suriye arasındaki Akdeniz'in derinlikleri gibi birçok değişik bölgede olduğu ileri sürülen medeniyetin izlerini bulmak için yapılan çalışmalar bıkmadan sürdürülüyor. Bugün birçok insanın varlığına inandığı Atlantis'ten ilk bahseden ise ünlü düşünür Eflatun. Kaynak olarak Atinalı Solon'u gösteren Eflatun'a göre Atlantis, Cebeli Tarık Boğazı'nın batısında Libya'dan daha büyük bir ülke. Eflatun'dan günümüze kadar gelen bilgilere göre Batı Avrupa ile Libya'yı ezip geçen Atlantis orduları Atinalıların gösterdiği direnç karşısında gerilemek zorunda kalır ve şiddetli bir deprem sonunda M.Ö. 9600'de bir gece içinde sular altında kalır. 3 numara Kutsal Kase. Dan Brown'un Da Vinci Şifresi kitabıyla gündeme gelen ve efsaneye göre Hazreti İsa'nın Yahudi ve Romalıların oluşturduğu askeri bir güç tarafından yakalanıp çarmıha gerilerek idam edilmesinden önce havarileri ile yediği son akşam yemeğinde kullandığı veya çarmıha geriliş esnasında Arimatealı Yusuf'un İsa'dan akan kanı doldurduğu bir kasenin varlığına inananlar da çoğunlukta. Vatikan'ın varlığına inanmadığı kutsal kase, özellikle Hristiyan araştırmacıların ve hazine avcılarının geçmişte olduğu gibi günümüzde de büyük ilgisini çekiyor. Antakya'da da olduğu yönünde iddiaların ortaya atıldığı kutsal kasenin İstanbul'daki Çemberli Taş'ın altında bile olabileceği ileri sürülmüştü. 4 numara Kayıp Kıta Mu. İzlerine tarih içinde pek çok uygarlıkta rastlandığı ifade edilen Batık Mu kıtası, insanoğlunun en büyük hazine meraklarından birisini oluşturuyor. 19. yüzyılda İngiliz araştırmacı James Churchward, kayıp kıta için Orta Amerika'da çeşitli araştırmalar yaparak konuyla ilgili eserler kaleme aldı. Bilim dünyası, Mu uygarlığının varlığına kuşkuyla yaklaşmasına rağmen kıtanın battığı öne sürülen tarihte dünyada büyük bir jeolojik olayın yaşanması araştırmacılar için her zaman dikkat çekici bulundu. Atatürk'ün Churchward'ın Mu kıtasıyla ilgili eserlerini Türkçe'ye çevirtmesi ve Tahsin Bey'i araştırma yapmak üzere Meksika'ya büyükelçi ataması, kayıp kıta Mu'nun Türklerin kökeni açısından da önemli olabileceği düşüncesinden kaynaklanmıştı.
5 numara Hazreti Musa'nın sandığı. Ahit sandığı veya tabutu sakine olarak adlandırılan Hazreti Musa'nın sandığı da en önemli kayıplar arasında. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümleri Başkanı Profesör Doktor Ali Rafet Özkan, Hazreti Musa'nın kutsal kitap Tevrat'ı çoğaltarak 12 kabilesine dağıttığının, aslını ise yaptırdığı bir sandıkta korumaya aldığının bilindiğini anlatarak şunları söyledi. Hazreti Musa'nın çeşitli eşyalarının da bulunduğu söylenen sandık, Kudüs'teki mabette koruma altına alınır. Milattan önce 586'da Babil orduları tarafından istila edilen Kudüs'teki mabet yağmalanır ve Hz. Musa'nın sandığı kaybolur. Hz. Musa'nın sandığının yeraltı mağaralarında saklandığı yönünde bazı görüşlerin bulunduğunu anlatan Özkan, sandığın nerede olduğu ya da akıbeti konusunda somut bir bilgi olmadığını ifade ederek, bu sandığın Antakya'da bir mağarada saklandığı da ileri sürülüyor diye konuşmuştu. Videomuz burada bitiyor. Bahsedilen bu 5 hazine ile ilgili detaylı inceleme videoları isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.